Girişimcilik üzerine, startuplar üzerine herkes yıllardır konuşuyor. Artık çok trend bir konu oldu bu. Ancak baktığımızda çok da fazla unicorn girişimimiz yok, çok da fazla yok, hiç yok. 1 milyar doları aşmış bir girişimimiz şu ana kadar hiç çıkmadı. En tepede olan Yemek Sepeti 600 küsür milyon dolarlık bir exit oldu. Böyle bir ekosistemden bahsederken nerede hata yapıyoruz diye düşünmemiz lazım. Bu hatamız bir tane değil, birkaç tane toplumsal olarak hatamız var. Birincisi, biz yatırım yapmaktan çok nasıl yapılacağını konuşuyoruz. Yatırım yapılma konferansları, yatırımcılar konferansları, bu girişim konferansları bilmem ne topladığınızda yapılan maliyet, yapılan yatırımlar kadar neredeyse tutuyor. Belki bir yarısı kadar falan. Ama bu çok büyük bir maliyet. Gerçekten biz konuşmayı, anlatmayı çok seviyoruz. Yatırım şöyle olmalı, girişim böyle olmalı diye. Ama yatırım yapan baktığınızda çok fazla insan yok. Diğer yandan Türkiye'de insan kaynağı gerçekten problemli. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle bu beyin göçü sonrasında ciddi anlamda ben yazılımcı bulmakta zorlanıyorum. Birçok insan da yazılımcılar konusunda zorlanıyor. Tabii sadece yazılımcılar değil, tasarımcılarda, pazarlamacılarda bu zorluk daima var. Çünkü eğer yetişmiş bir insansanız çok daha yüksek maaşlar alabileceğiniz, çok daha yüksek sosyal sigorta yapabileceğiniz, güvenlik alabileceğiniz ülkelere doğru gidiyorsunuz. Bu sayede de aslında bizim insan kaynağı gücümüz oldukça azalıyor. Bunu bir şekilde aslında bizim çözmemiz gerekecek. Ama bence en önemli şey, bir girişim neden büyüyemiyor? Ben yıllardır verdiğim mentörlüklerde, danışmanlıklarda gördüğüm çok temel bir şey var. Bizim psikolojimizde biraz sorun var. Özellikle girişime başladıktan sonra. Belki de bizim yatırım görüşmelerinden çok, belki de insan kaynakları görüşmelerinden, pazarlama faaliyetlerinden çok aslında terapilere yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü girişimci çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Maddi anlamda, insan kaynağı anlamında, stres anlamında çok büyük sıkıntılar yaşayan bir sürü girişimci var. Ne zaman birisi girişim yapıyorum dese 3-4 ay sonra bir değişmeye başlıyor. Canı sıkkın, somurtan bir insana dönüşüyor. O neşeli insan kayboluyor birden. O neşeli insan, o azimli, hırslı insan kaybolup yenilmiş bir insana dönüşüyor. O yüzden bizim aslında ilk başta kabullenmemiz gerekiyor ki girişime başladığınız zaman gerçekten çok zorlu bir süreçten geçeceksiniz. Bu zorlu süreç sadece maddi değil, gerçekten psikolojik olarak da çok büyük zorluklar yaşayacağız. Bu zorlukları bilmeden giren girişimcilerin çoğu hüsrana uğruyor ve kapatıyor gidiyor. Türkiye'de açılan startupların 10'da 9'u 5 yıl içerisinde kapanıyor. Bu muhteşem, çok fazla büyük bir oran. Şimdi bu orana baktığımız zaman bizim bir şey kabullenmemiz lazım. Şirket kurup büyütmek gerçekten kolay bir şey değil. Burada ailelerin, arkadaşların, çalışanların hepsinin aslında girişimciyi birazcık daha psikolojik olarak desteklemesi lazım. Gerçekten girişim sahibi olmak, girişimi büyütmeye çalışmak, o muhteşem büyüyüşlere doğru gidiş çok da kolay bir şey değil. Burada psikolojik olarak insanların desteklenmesi bence bir girişimin ilk yapması gereken şey. Diğer yandan yatırımlar devam eder, yatırımcı görüşmeleri devam eder. Belki işte logo için yine uğraşırsınız, edersiniz falan ama o psikolojiyi sağlam tutmak gerekiyor. Bu en büyük hata. İkincisi, biz aşırı derecede mükemmelliyetçiyiz. Bu aynı zamanda psikolojik de etki de gösteriyor. Mükemmelliyetçilikten kastım şu, bir logo için girişimin ürünü hazır, her şey ortaya çıkacak falan, logo için 6 ay uğraşıyorlar. Ya arkadaş, önce bir girişimi yayınla, para kazanmaya başla, ondan sonra logoyu oturur düşünürsün, 3 ay sonra değiştirirsin, 1 sene sonra değiştirirsin. Hayır, her şey mükemmel olacak. Ya da ürünlerde de aynı şey geçerli. Bir müşterim vardı, 7 yıl boyunca ürünü yayına alamadı. 7 yıl boyunca yazılım ekipleri değişti, tekrar kodlandı, bilmem ne oldu falan. Ya 7 yıl gitti. 7 yılın sonunda şunu demeye başladı. Ya keşke ilk başta kör topal açsaydık, yayına girseydik. Olması gereken de bu. Her şeyinizin tamam olması diye bir şey yok. Çünkü sürekli olarak sistem değişiyor, ekosistem değişiyor, dünya değişiyor. Siz bugün ihtiyaçlara göre bir girişim çıkardığınızda bir sene sonra o ihtiyaçlar değişecek. Siz her seferinde tekrar güncellemeye çalışırsanız para kazanmaya başlayamazsınız. Girişiminizin bir an önce para kazanması lazım. Bu hem sizin maddi sağlığınız hem psikolojik sağlığınız için çok önemli. Girişiminiz yayına girdikten sonra diğer kısımları düzeltirsiniz. Diğer kısımları düzeltmeden o mükemmelliyetçi yaklaşımla her şey tamam olduktan sonra gireceğim demek çok da mantıklı değil. Neden? Çünkü girişimlerin 10'da 9'u kapanıyor ve Facebook mesela. Facebook ilk çıktığında ilişki durumu diye bir şey yoktu. Belki duvar kısmı çok bu kadar gelişmiş değildi. İnsanlar fotoğraf, video paylaşabiliyordu ama
Çok da bir numarası yoktu. Hani uygulamaları bilmem nesi hiçbir şey yoktu. O haliyle Facebook kullanılır hale geldi. Ondan beri şu ana kadar mükemmelleştirmeye doğru gidiyor. Ama siz şimdi Facebook'a rakip çıkaracağım dediğiniz zaman Facebook'un aynısını alıp yazdığınızda o olmayacak. Çünkü milyarlarca satır kod yazılmış Facebook'ta. Siz milyarlarca satırla birden piyasaya girmeye çalışırsanız bitiremezsiniz o işi. O iş bitmeyince de haliyle batacaksınız. İlk önce bitirmeniz değil, ilk önce yayına hazır hale getirmeniz. Kör topal gidiyorsa gidiyor mantığıyla yayına sokmanız lazım ki hataları görebilin. İnsanlardan nasıl tepkiler alacağınızı görün. O feedbacklerle daha sağlıklı bir şekilde geliştirin. Bunun için girişimi ne kadar erken yayına alırsanız aslında o kadar iyi. O girişim üzerinde mükemmelliyetçi bir yaklaşımla çok fazla vakit kaybettiğinizde o girişiminizin başarılı olma şansı aslında gittikçe düşüyor. Çünkü sizin o ilk çıkıştaki yakaladığınız o boşluk, o içgörü gittikçe değişiyor. Çünkü dünya değişiyor. Aslında sizin de o sistemi dünya ile birlikte güncellemeniz gerekirken güncelleyemiyorsunuz. Bu yüzden her şeyi, her detayı bırakın, bir an önce girişimi yayına almaya bakın.